League of Legends evrenindeki en korkunç, en kana susamış yaratıkların kim olduğunu sanıyorsunuz? Aklınıza hemen o devasa kılıcıyla dünyayı biçen Aatrox gelecektir. Ya da tırpanıyla ruhları deşen Rust. Onlara baktığımızda içgüdüsel olarak bir kelime geliyor aklınıza. İblis. Saf kötülükten doğmuş, cehennemden çıkmış, acımasız ve yok edilmesi gereken varlıklar. Yanılıyorsunuz. Onlar şeytan değildi. Onlar iblis değildi. Onlar cehennemden gelip bu dünyaya karanlık yaymak için doğmuş varlıklar değildi. Runeterra tarihinin gördüğü en acımasız, en yıkıcı, en dehşet verici varlıklar. Aslında bu evrenin gelmiş geçmiş en kutsal, en onurlu ve en parlak savaşçılarıydı. Onlar insanlığı kurtarmak için kendi ruhlarını feda ettiler. Evreni yutmaya gelen bir kaosa karşı kendi varlıklarını siper ettiler. Ve karşılığında ne aldılar? Delirdiler. İhanete uğradılar. Canlı canlı kendi silahlarının içine hapsedildiler. Yüzyıllar boyunca karanlık bir metale gömüldü. Kör, sağır ve dilsiz olarak çürüdüler. Bu videonun sonunda Darkin dediğimiz o kanlı kabusların aslında nasıl doğduğunu göreceksiniz. Ve Aatrox'un dünyayı neden yok etmek istediğini anladığımız zaman o şeytana hak vereceksiniz. Hoş geldin yolcu. Bugün kılıçların ardındaki gücü değil, kılıçların içindeki çığlığı konuşacağız. Olayların en başına dönmemiz gerekiyor. Çok daha öncesine, Runeterra'nın en parlak dönemine, Shurima İmparatorluğu'nun altın çağına. Shurima'yı bir an için düşünün. Sıradan bir krallık değil. Sadece zengin ve güçlü bir imparatorluk da değil. Shurima, insanlık tarihinin gördüğü en büyük medeniyetlerden biriydi. Mimarisi, bilimi, sanatı, büyüsü, her şey olağanüstüydü. Ama Shurima'yı gerçekten eşsiz yapan şey Güneş Kursu'ydu. Güneş Kursu, Shurima'nın merkezinde, devasa bir piramit üzerinde yükselen, güneşin enerjisini doğrudan toplayan mistik bir yapıydı. Ve bu yapının en inanılmaz özelliği şuydu. İçine giren ölümlü bir insan, eğer ruhunu o ışığa açmaya layıksa dönüşüyordu. Sıradan, et ve kemikten yapılmış bir asker, o kursun ışığından geçtiğinde yükselmiş olarak çıkıyordu. Yükselmiş, yani Ascended. Bunları en iyisi League of Legends oynayanların ya da lore'u takip edenlerin tanıdığı isimlerle açıklayayım. Nasus'u düşünün. Dev, yarı insan, yarı çakal. Kadim, bilgelikle dolu bir varlık. Renekton'u düşünün. Onun kardeşi, yarı timsah, savaşta eşsiz. Bunlar birer yükselmişti. Ölümsüz değiller ama olağanüstü dayanıklılar. Sıradan silahların çok ötesinde güçler taşıyorlar. İnsanların en büyük koruyucuları. Ve bu yükselmiş savaşların en önünde yürüyen biri vardı. Aatrox. Aatrox'u tarif etmek için kelimelerin yetersiz kaldığı söylenir. Altın zırhlar, güneşin ışığında dövülmüş devasa bir kılıç. Sırtından açılan geniş ve göz alıcı kanatlar. Shurima ordusunun başkomutanı, savaş alanında gördüğünde kendi askerleri ağlardı. Çünkü Aatrox umudun fiziksel kanıtıydı. O varsa savaş kaybedilmezdi. O varsa insanlık güvendeydi. Ama işte burada tarihte defalarca tekrarlanan o acı derse geliyoruz. İnsanlık tarihine bakın. Dünyanın en parlak şövalyelerini, en kahraman askerlerini alın. Onları aklın sınırlarını aşan, insanın zihninin kavramak için doğmadığı bir dehşetin ortasına atın. Yıllarca savaştırın. Kaybettirin, kazandırın, yeniden kaybettirin. Geriye ne döner? Kahramanlar mı döner? Yoksa kırık, dökük, içi yanmış hayaletler mi? Ikatya. Bu ismi aklınızda tutun. Çünkü Runeterra tarihinin en büyük felaketi bu isimle başladı. Ikatya, Shurima'ya bağlı bir şehir devletiydi. Ama bağımsızlığını istiyordu. Ve bu bağımsızlık için çılgın bir bahis oynadı. Evrenin altındaki o kadim, karanlık kapıya dokundu. Hiçlik. The Void. Şimdi hiçliği anlamanız için çok önemli bir şeyin altını çizmem lazım. Hiçlik bir ordu değildir. Hiçlik bir canavar değildir. Hiçlik bir güç bile değildir. Hiçlik evrenin silgisidir. Maddeyi siler. Zamanı siler. Anıları, duyguları, bilinçleri siler. O mor renkli kaos dalgası nereye dokunursa orası olmamış hale gelir. Karşı koyabileceğiniz bir şey değildir. Çünkü karşı koymak için var olmak gerekir. Hiçlik ise tam olarak varlığa hedef alır. Ikatya bu kapıyı açtı ve Runeterra'ya içlik aktı. Shurima'nın yükselmişleri bu tehdide karşı savaştı. Aatrox öncelik etti. Kardeşleri, meslektaşları, o altın zırhlı devasa savaşçılar hepsi bu savaşa katıldı. Ve savaş yıllarca sürdü. 10 yıllarca. Şimdi bunu gerçekten hissetmenizi istiyorum. Sadece bir savaş değildi bu. Karşılarındaki şey onları öldürmüyor. Onları siliyordu. Bir kolunuzu kaybetmek acı verir. Ama siz hala sizsinizdir. Hiçliğin dokunuşu farklıdır. Sizi kim olduğunuzdan koparır. Anılarınız kaybolur. Sevdiklerinizin yüzleri silinir. Dünkü kendinizi hatırlayamazsınız.
Bunun kozmik, tanrısal boyutunu hayal edin. Atrox'a yükselmişler bu savaşı kazandılar. Hiçlik kapısını kapattılar. Runeterra'yı kurtardılar. Ama geri döndüklerinde artık o altın melekler değillerdi. Zihinleri o kozmik dehşetle zehirlenmişti. Düşünün, savaş sonrası stres bozukluğunu biliyorsunuzdur. Savaştan dönen askerler gece kabuslar görür. Ani seslerden irkilir. Kendini tehdit altında hisseder. Bu, insan savaşlarından çektiği yük. Atrox'a yükselmiş kardeşleri, insan savaşından değil, varoluşsal, kendisini tehdit eden bir kaosla çarpışmadan döndü. Ve o kaosun izi zihinlerinde kaldı. Yavaş yavaş delirdiler. Shurima İmparatoru Azir de bu dönemde hayatını kaybetti. Onları durduracak, yönlendirecek, duruyorsunuz, eve dönüyorsunuz diyecek hiçbir otorite kalmadı. Bu deliren tanrılar kimin kime hükmedeceği üzerine birbirlerine girdi. Dünya binlerce delirmiş, ölümse yakın varlığın oyun alanına dönüştü. İnsanları köleleştirdiler, şehirleri yaktılar. Kendi aralarındaki savaşlarda kıtalar hasar gördü. Ve bu savaşlar sırasında keşfettiler. Kan büyüsü, hemomansi. Yükselmişler hiçlik ile savaşırken fark etmişlerdi ki kan büyüsü onların iyileşmesini hızlandırıyordu. Başkalarının kanı, etleri, kemikleri, bunları kendi bedenlerine katan, kendi varlıklarına ekleyen bir yükselmiş, daha güçlü ve daha hızlı iyileşen birine dönüşüyordu. İlk başta belki bir çaresizlikti, bir savaş taktiği. Ama yavaş yavaş bu bir bağımlılığa, sonra bir ihtiyaca, sonra bir zevke dönüştü. Altın kanatlarının yerini etten, kemikten, başkalarının vücudundan devşirilmiş şeytani yapılar aldı. Kutsal kılıçlar, kan içen, kesik dolu testerelere dönüştü. Zırhlar organik, canlı ve iğrenç bir hal aldı. İnsanlar onlara yeni bir isim verdi. Düşmüşler. Yani Darkinler. Dünyayı içlikten kurtaran o melekler, dünyayı yiyen vampir diktatörlere dönüşmüştü. Ve insanlık bir felaket yerine iki felaket arasında sıkışıp kalmıştı. Şu an aklınızdan şu geçiyor olabilir. Demek ki kahramanlarla canavarlar arasındaki tek fark, girdikleri savaşın süresi ve ağırlığıymış. Evet, tam olarak bu. Ve bu, League of Legends'ın lore'unu diğer oyun evrenlerinin büyük çoğunluğundan ayıran şey. Bu evrende net bir iyilik ve net bir kötülük çizgisi yok. Darkinler iblisler değildi. İblise dönüştürüldüler. Ve dönüşümden onları sorumlu tutabilir miyiz? Hepimiz saf bir iyilik olduğuna inanmak isteriz. Ama en parlak zırhlar bile yeterince uzun süre karanlıkta bırakıldığında paslanır. Eğer fantastik evrenlerdeki bu iyi kötü ayrımının ne kadar yanıltıcı olduğunu, karakterlerin içindeki o karanlık ve gerçekçi psikolojiyi erişelemeyi seviyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olun. Yorumlara da inin. Atrox'u anlayabiliyor musunuz? Hak veriyor musunuz? Çünkü birazdan duyacağınız şey bir insanın ya da bir tanrının yaşayabileceği en büyük işkence. Darkinleri öldürmek mümkün değildi. Kan büyüsü sayesinde her yara onları daha güçlü yapıyordu. Her kesik kapanıyordu, her kırık kemik birleşiyordu. Onlara kılıç çekebilirdiniz, ok atabilirdiniz, büyü fırlatabilirdiniz. Belki yavaşlatırsınız, belki birkaç adım geri attırırsınız. Ama öldüremezsiniz. Runeterra'nın insanları çaresizdi. Bir Darkin'i savaş meydanına durdurmak, o meydanı tamamen yok etmekle eşdeğerdi. Ama Targon Dağı'nın varlıkları, yani Aspektler, farklı bir şey öğretti seçilmiş insanlara. Çok daha zalim, çok daha sinsi ve aslında bakıldığında Darkinlerin yaptıklarından belki de daha az insani olmayan bir şey. Onları öldürmeyin, hapsedin. Savaş alanlarında özenle hazırlanmış büyü çemberleriyle Darkinler tuzağa düşürüldü. Ve sonra onların ruhları, zihinleri, o devasa tanrısal bilinçleri kendi silahlarının içine mühürlendi. Atrox o devasa kılıca hapsedildi. Rast o kavisli tırpana. Varus o yaya. Ve asıl dehşet işte burada başlıyor. Çünkü bu bir ceza değildi sadece. Bu aklın tasarlayabileceği en mükemmel işkenceydi. Düşünün, ölmediniz, yaşıyorsunuz, bilinçlisiniz. Hala düşünebiliyorsunuz. Ama gözleriniz yok, göremiyorsunuz. Etrafınızda ışık var mı, karanlık mı bilmiyorsunuz. Kulaklarınız yok, duyamıyorsunuz. Dünya hala devam ediyor ama sizin için tamamen sessiz. Ağzınız yok, bağıramazsınız. O çığlığı atmak istiyorsunuz, o acıyı bir yere koymak istiyorsunuz ama sesiniz yok. Nefes alamıyorsunuz ama boğulmuyorsunuz da. Bedeniniz yok çünkü. Sadece zihniniz var. Daracık, soğuk, siyah bir metal tabutun içinde. Bir duygunuz yok, bir izleniminiz yok. Sadece kendi düşünceleriniz var. Ve o düşünceler yavaş yavaş yıllar geçtikçe anlamsızlaşmaya, çözülmeye, birbirinden kopmaya başlıyor. Atrox bu işkenceyi yüzyıllarca yıl yaşadı. Shurima'nın en büyük başkomutanı, insanlığın kurtarıcısı, savaş alanlarında tanrılar gibi yürüyen varlık. O adam, o bilinç, o onur. Yüzyıllar boyunca o kılıcın içinde bağırdı. Kimse duymadı. Çırpındı, kımıldayamadı. Kendi anılarını yedi. Kendi ismini tekrar tekrar söyledi. Çünkü onu hatırlamazsa tamamen yok olacağını hissetti. Bir noktada kendi adını bile unuttu. O çığlıklar bile durdu.
Çünkü çığlık atmak için bile bir şeye tutunmak gerekir. Ve tutunacak hiçbir şey kalmamıştı. Bunu tasarlayan Aspect de ne demeli? Belki haklıydılar. Belki Darkinler gerçekten öldürülemez birer tehlikeydi. Ve bu tek çözümdü. Belki bu, insanlığı korumak için zorunlu bir bedeldi. Belki. Ama o kılıcın içindeki karanlıkta yüzyıllar geçiren Atrox'a bunu anlatmaya çalışırsanız hangi cevabı alırsınız? Yüzyıllar geçti. O kılıç savaş alanlarında ev değiştirdi. Kimi zaman bir hazineye kilitlenen kılıç, kimi zaman bir hayalet söylentisi olarak anlatıldı. Çoğu zaman unutuldu. Ve sonra aptal bir insan o kılıcı buldu. Buldu ve kabzasını tuttu. Belki güzel bir silah olduğunu düşündü. Belki savaş ganimeti olarak aldı, belki sadece merakından dokundu. Fark etmez. O el değdiğinde yüzyıllar boyunca o karanlıkta, o kör ve sağır tabutun içinde çürümüş olan Atrox ilk kez bir şey hissetti. Bir el, bir sıcaklık, kan. Ve o an Atrox'un bütün o yüzyıllar boyunca biriktirdiği, büzdüğü, sıkıştırdığı bütün o gücü tek bir noktaya odakladı. Kan büyüsüyle o askerin zihnine girdi. O zihni paramparça etti ve bilinci söküp attı. Bedeni devraldı. O bedenin kasları büküldü. Kemikleri şekil değiştirdi. Damarları karardı. Ve o sıradan, yorgun, savaş alanında yaralı yatan asker Atrox'a dönüştü. Atrox geri dönmüştü. Ama bir sorun vardı. Atrox bir tanrının ruhudur. O devasa, kozmik güç ölümlü bir bedenin içine sığmaz. Beden bu gücü taşıyamaz. Yanmaya başlar, çürümeye başlar. Atrox içinde bulunduğu her bedeni hızla tüketir. Ve bu yüzden sürekli yeni bedenler bulmak zorundadır. Yeni askerler, yeni kurbanlar. Onları öldürür, kanlarını ve bedenlerini kendine katar. Devamlı bir cinayet döngüsü. Atrox yaşamak için öldürmek zorundadır. Durduğu an o kılıcın içine geri dönecektir. Şimdi burada anlamamız gereken en kritik soru şu. Atrox neden dünyayı yok etmek istiyor? İntikam mı? Kısmen evet. Güç mü? Hayır. Kral olmak mı? Kesinlikle hayır. Atrox'un tek ve gerçek amacı şudur. Ölmek. O sadece ölmek istiyor. Yüzyıllarca o kılıcın içinde yaşadıktan sonra, o kör ve sağır karanlıktan geçtikten sonra, varoluş onun için bir lütuf değil, bir azaptır. Ve o kılıç kırılamaz. O ruh silinemez. Normal bir ölüm ona kapalıdır. O zaman ne yaparsınız? Atrox şu sonuca ulaştı. Eğer ben ölemiyorsam, eğer varlığımı normal yollarla bitiremiyorsam, o zaman dünyadaki her şeyi yok ederim. İnsanları, tanrıları, kıtaları, tarihi, geleceği. Öyle devasa bir yıkım yaratırım ki evrenin kendisi çöker. Gerçekliğin dokusu parçalanır. Ve belki, sadece belki o parçalanmayla birlikte ben de yok olurum. Atrox kötülük olsun diye savaşmıyor. Atrox kendi cehenneminden kaçmak için evreni sona erdirmeye çalışıyor. Ve bu belki de fantastik kurgunun yazdığı en trajik motivasyondur. Bir kahraman dünyayı kurtarmak için savaşır. Bir kötü adam dünyaya hükmetmek için savaşır. Atrox ise sadece uyumak için savaşıyor. Sadece bitmek için. Bir zamanlar insanlığın en büyük umudu, en parlak savaşçıları, en onurlu koruyucularıydılar. Hiçliği yendiler, evreni kurtardılar ve bunun karşılığında defalarca ihanete uğradılar. Önce kendi zihinleri tarafından, sonra kurtardıkları insanlar tarafından. Şimdi size tek bir soru sormak istiyorum. Darkinler acımasız, şeytani ve yok edilmesi gereken birer iblis mi? Yoksa bu evrenin en büyük kurbanları mı? İnsanlık uğruna kendi ruhlarını, zihinlerini ve geleceğini feda eden, bunun karşılığında karanlık bir metale hapsedilen trajik savaşçılar mı? İkisi de aynı anda doğru olabilir. Ve işte bu yüzden bu hikaye beni her seferinde hala rahatsız ediyor. Atrox'a acıyor musunuz? Yoksa ondan sadece korkuyor musunuz? Yorumlara inin, tarafınızı seçin. Çünkü bu sorunun net bir cevabı yok ve net cevabı olmayan sorular en önemli sorulardır. Unutmayın dostlarım, eğer yeterince uzun savaşırsanız kahraman olarak ölmezsiniz. Sadece dönüştüğünüz canavarı izlersiniz. Kılıcınız sadece yoldaşınız olsun. Canlı canlı gömüleceğiniz bir tabut değil.